Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı, Terra Classic Lunce eski Luna ve Terra Luna yeni Luna'yı grafiksel olarak son 24 saatteki hareketlerine göre değerlendireceğiz. Piyasaya genel anlamıyla bakıp Luna coinlerin piyasadaki duruma vermiş oldukları tepkileri yine bu videoda değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde Dwon'la ilgili iddialar yine bitmiyor. Son olarak Watcher Guru adlı kullanıcının yapmış olduğu iddialar var. Bu iddialara bu videoda yine değineceğiz. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza gönderirseniz daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle Lunce ile başlayalım. Terra Classic Lunce son 24 saatte %0.67 değer kazanımıyla 4.057 ile an itibariyle işlem görüyor. Hacim son 24 saatte %18.80 gerileyerek 50 milyon 930 bin 940 olarak karşımıza çıkıyor. Hacmin market değerine oranı %13. Şu anda makul hacim market değeri seviyelerine gelmiş oldu Terra Classic Lunge. Yine bildiğiniz gibi yakım konusu var. Halihazırda bekleniyor. Bununla ilgili oylamalar tamamlandı. Hem otomatik yakım hem de bu büyük yakımla ilgili konu şu anda yönetimin masasında ve kısa bir zaman sonra bunun da onaylanıp yine bunu mütakip yakımların gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu yakımların gelmesi durumunda da Terra Classic Lunge'da ciddi anlamda fiyat düzeltmesi gelebilir. Bu konuda temkinli olmak lazım. Özellikle elinde lunch bulunduran arkadaşların bir süre daha bunu ellerinde tutmasında fayda var gibi gözüküyor. Bu arada bir parantez açalım. Burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz arkadaşlar ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından sizler için çok daha faydalı olacaktır. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Evet, Luna tarafına gelelim. Luna tarafında %1.47'lik bir değer kaybı söz konusu. Şu anda 1.90 dolardan işlem görüyor. Hacim 118 milyon 624 bin 479 olarak karşımıza çıkıyor. %14.48'lik bir artış söz konusu. Hacmin market değerinin oranı %50, hali hazırda olması gereken değerin 3-4 katı civarında bir hacim söz konusu ve bu dalgalı hareketlerin devam ettiğini Terra Luna'da gösteriyor. Genel itibariyle bakıldığında bildiğiniz gibi an itibariyle biz ayı sezonunda ve ciddi bir ayı sezonunda olduğumuzu görüyoruz. Ve son 7 güne bakıldığında Terra 2.0 ekosistemi ciddi kayıplar yaşıyor. Son bir aya bakıldığında ise gerçekten tam anlamıyla grafik dibe doğru gittiğini gösteriyor. Burada kritik olan konu arkadaşlar, Luna'da biliyorsunuz 1 milyar max supply ve 1 milyar total supply olarak planlanmıştı. Şu anda max supply sınırsız olarak gözüküyor ve total supply'da şu anda 1 milyar 4 milyon gibi bir değer. Bu yatırımcılarını gerçekten korkutuyor. Terra 2.0 projesi de Launch projesi gibi bir çöküş yaratır mı veya oluşturur mu korkusu var. Her ne kadar stabil coin'in olmasa dahi çöküş gelebilmesi için yatırımın satış baskısı görmesi yeterli ve şu anda ciddi anlamda her gün satış baskısını Terra Luna projesinde görüyoruz ve Terra 2.0 projesi de gerekli güveni maalesef yatırımcıda oluşturamadı. Bekleyelim, görelim. Önümüzdeki günlerde Dwon ve ekibinin yapabileceği yeni bir takım hamlelerle projeyi kurtarmaya dönük girişimler olacak mı merakla bekleniyor arkadaşlar. Piyasa geneline bakalım. Piyasa genelinde hem Bitcoin hem de Ethereum son 24 saati pozitif olarak geçiriyor. Bitcoin %2.62 değer kazanımıyla 20.677 dolardan işlem görüyor ve 20.000 dolar seviyelerinde tutunmaya ve hatta bu 20.000'in üzerine doğru gitmeye an itibariyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ciddi anlamda biliyorsunuz her ikisi de değer kaybetmişti. Bununla beraber diğer altcoin'lerde tabii bundan büyük bir şekilde etkileniyor. Bunlar Bitcoin ve Ethereum'un yaptığı hareketler ciddi anlamda diğer altcoin'lerde durumu netleştiriyor ve belirliyor diyelim. Ethereum %3.46 son 24 saatte bir değer kazanımıyla 1113 dolar
seviyelerini şu anda yakaladı ve grafik yukarı yönlü olması durumunda da daha da artış bekleyebilir arkadaşlar. Piyasanın bu genel hareketlerine karşın ne Terra Classic Lunge ne de Luna arkadaşlar aynı tepkileri vermiyor. Yine dengesiz bir piyasayla dan bağımsız hareketler sergiliyor diyebiliriz. Nispeten Terra Classic Lunge biraz daha stabil olarak hareketlerini sürdürüyor ama Luna ne yapabileceği kestirilemez bir şekilde dalgalı hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Durumlar her ikisi için an itibariyle bu şekilde devam ederken arkadaşlar yine Duvon'la gözler çevrildi biliyorsunuz. Kendisi hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yine Terra Luna'da yani bir nevi arkadaşlar sular durulmuyor. Ve yeni iddialar karşısında da Duvon'un rahatça bu iddialara hiçbir tepki vermemesi gerçekten yatırımcılar için oldukça moral bozucu hale getiriyor durumu arkadaşlar. Terra Luna kurucusu Duvon yaptıklarıyla hala dolayısıyla gündemden düşmemiş oluyor. Gündeme daha fazla gelmek adına çaba harcamasına da gerek yok. Çünkü halihazırda yaptıkları ve yapacakları kendisinin göz önünde olunmasını için yeterli oluyor arkadaşlar. Ama tabi burada zararı gören grup Terra'nın eski yatırımcıları ve mevcutta Terra 2.0 ağına güvenip giren yatırımcılar ve yine Terra 2.0 ağında dolaylı yoldan çatallanma yani airdroplarıyla ortak durumda olan ileriye dönük son 2 yılda biliyorsunuz daha 4 parti ödemesi olacak olan eski Luna yatırımcıları bu konudan ciddi anlamda zarar görüyor diyebiliriz arkadaşlar. Büyük çöküşün üzerinden ciddi bir zaman geçti. Yani Mayıs 7 şu anda 1,5 ayın üzerinde bir zaman geçti biliyorsunuz. Fazla zaman geçmesine rağmen bu kadar büyük bir zaman geçmesine rağmen cevaplaması gereken pek çok soru vardı Duvon'un. Hali hazırda bunların hiçbirini cevaplamadı. Çatallama ile birlikte problem ve sorunlar da çözümlenmedi. Yani çatallanma ile işte birçok konuda hani umut vaat edebileceğini iddia eden kişiler vardı ama bunun da böyle olmadığını gelinen noktada fiyattaki değer kayıpları ile Terra 2.0 ağında Duvon güvenini arkadaşlar daha da fazla yitirdi denilebilir. İddialar vardı biliyorsunuz çöküş öncesinde yaşanılan süreci gözler önüne seren Watcher Guru adlı bir kullanıcı Terra personelinin menkul kıymetler ve borsa komisyonu Amerika'daki SEC'in müfettişlerine Duvon'un Luna UST çöküşünden bir ay kadar önce 80 milyon doları çektiğini iddia etti arkadaşlar. Terra Luna tarafından tabi işler günden güne karmaşık hale geliyor. UST'nin dolar sabitini kaybetmesinden bu yana 1,5 ay geçti. Bu da 60 milyar dolardan fazla paranın kül olması ve kaybolması anlamına geliyor. Mirror protokoldaki kod güvenlik açıklarının istismar edildiği ve kapatıldığı iddiaları ve kara para aklama iddiaları da yine bildiğiniz gibi gündeme gelmişti. Suçlamaların ciddiyeti ve müteakip yıkımın ölçeği göz önüne alındığında yetkililerin soruşturmaya başlaması sadece bir zaman meselesiydi. SEC Terra Luna hakkında soruşturmasını açtı biliyorsunuz. Güney Kore ve ABD'deki yetkililer Terra Classic ekosisteminin çöküşünü halen araştırmaya devam ediyorlar. Financial Times'a göre Güney Koreli yetkililer dolandırıcılık iddiaları ile ilgili olarak ana kuruluş Terraform Labs'ı araştırmaya devam ediyor. Aynı zamanda ABD menkul kıymetler düzenleyicisi UST stablecoin'i çevreleyen pazarlamanın federal yatırımcı koruma kurallarını ihlal edip etmediğini bildiğiniz gibi araştırıyor ve bu konuda da mahkemeler devam ediyor. SEC icra avukatları UST olarak bilinen madalyonun arkasındaki firma olan Terraform Labs'ın TFL kısaltılmışı menkul kıymetler ve yatırım ürünleri için kuralları çiğneyip çiğnemediği konusunda mahkemelisini sürdürüyor ve baskılarını devam ettiriyor. ABD menkul kıymetler yasalarına göre ABD vatandaşları projeyi yürütenlerin çabalarından kar elde etmek için token'a yatırım yaptıysa sanal birimi SEC'in kapsamına girebiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Duvon kendilerinin Güney Kore firması olduğunu iddia etmişti ve bu konuda
yani bu Sec'in iddialarına yanıt vermek zorunda olmadığını, istenilen belgeleri göndermemişti ama Amerika'daki Sec, Amerika'da yatırım yapan ve Amerikan borsalarında işlem gören Terra'dan zarar uğrayan kişilerin haklarını koruması gerektiğini, koruyabileceğini ve bu konuda da Terra'nın suçlu olduğunu ve UST'de bir menkul kıymet olmadan dolandırmaya dönük hareketler olduğunu ve bunun hakkında da ciddi anlamda deliller olduğunu söylemişti arkadaşlar. Terraform Labs tabi bu olaylardan sonra yaptığı açıklamada Mirror protokolü soruşturmaları dışında herhangi bir yeni seç soruşturmasından haberdar olmadıklarını belirtiyor. Terra Luna şu anda Terra USD ile ilgili herhangi bir seç soruşturmasından haberdar değiliz. Sec'den böyle bir iletişim almadık ve Mirror protokolü dışında yeni bir soruşturmadan haberimiz yok diyerek konuyu geçiştirmeye devam ediyor. Bekleyelim, görelim neler olacak. Her zaman söylüyoruz. Şu anda bu devam eden durumlardan arkadaşlar olası hani Güney Kore'de zaten bildiğiniz gibi Dwon bu çöküşten kısa bir süre önce şirketin feshettiğini ve orada kapattığıyla ilgili bir takım bilgiler geçilmişti. Yine Sec'in ama alacağı karar olası Terra'nın borsalara yapacağı yaptırımlar ve Terra'nın borsalardan delist edilmesi durumu Dwon ve ekibini açmaza sürükleyebilir ve ciddi anlamda Terra piyasadan çok büyük bir yıkıma uğrayabilir. Görelim bakalım neler olacak. Ümit edelim. Burada Dwon ve ekip bir an önce gerekli belgeleri sağlar veya kendilerini temize çıkarabilecek dokümanları sunabilirler. Yoksa konu daha da kötü bir duruma gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabii tekrar hatırlatıyorum. Burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece inceleme ve kişisel görüşlerimizdir arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani her iki Luna'nın ve Dwon hakkındaki iddiaları bir kere daha gözden geçirmiş olduk. Umarım yatırımlarınızı yaparken karşılaştırmalarınızda ve değerlendirmelerinizde işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yine altta yorumlar kısmında siz de düşüncelerinizi belirtirseniz ortak bir düşünce havuzu oluşturmuş oluruz ve fikir paylaşımında bulunmuş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.